Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Merhaba Aslı Hanım. Ben 6 aydan beri ailemi arıyorum. Hiçbir şekilde ulaşamadım. Siz aklıma geldiniz. En son çare size başvurdum. Ne olur benim ailemi bulun. Sevgili izleyiciler, hayat kaçarak ve saklanarak yaşanılacak kadar uzun değildir. Yarına umutla bakabilmek için yaşadığınız zorluklarla ve sorunlarla yüzleşmeniz gerekmektedir. Gelin şimdi sizi ailesini arayan Savaş Bey ile tanıştırayım. Ailemi arıyorum 6 aydan beri. Ne oldu da ailenizi göremiyorsunuz? Kesin dönüş yaptım Azerbaycan'dan. Orada çalışıyordum. Orada ben biriyle tanıştım. Bir hemşireydi. Yani orada hayatımı birleştirdim ben Aslı Hanım. Ben hayatımı orada bir kadınla birleştirdim, o yüzden de buraya dönemedim. Evliyken hayatıma birini soktum, yani karımı aldattım diyorsunuz. Onunla konuşmak istediğim hiçbir şey yok. Kendisini görmek de istemiyorum. Ama çocuklarımın görmeye hakkı var. Onların... Ya anne ben görmek falan istemiyorum bak, ya. bir sakin olur musun? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız Aslı Hanım? Ben de iyiyim, teşekkür ederim Savaş Bey. Hikayenizi biraz biliyorum ama izleyicilerimiz için de sormak istiyorum. Programımıza neden başvurdunuz? Kimden bir şans istiyorsunuz? Evet, ailemi arıyorum. Eşim Dilek, oğlum Selim ve kızım Meral'i arıyorum. 6 aydan beri arıyorum. 6 aydır ailenizi arıyorsunuz. Peki ne oldu da ailenizi göremiyorsunuz? Ya ben kesin dönüş yaptım Azerbaycan'dan. Orada çalışıyordum. Geldim, ailemi ikamet ettiği yerlere gittim. Yani telefonları değişmiş. Bir Siz türlü İstanbul'da ulaşamadım. yaşamıyorsunuz Türkiye'de. Yok, hayır. Azerbaycan'a ne zaman gittiniz? 12 yıl önce gittim. 12 yıl önce. Evet. Sonra geri geldiniz mi buraya? Ee, Kaç yıldır görmüyorsunuz ailenizi? Son 5 yıldır görmüyorum. İşte dedim ya, 12 yıl önce gittim. Orada çalıştım bir inşaat firmasında. Sonra 5 yıldır görmüyorum. Gittiniz mi, terk ettiniz mi? Aslında biz eşimle konuşarak ben Azerbaycan'a gittim. Onlara daha rahat bir yaşam sunabilmek için orada çalışıp Eşinizi niye almadınız ailenize? Çocuk var mıydı gittiğinizde? gittiğimde çocuklarım vardı tabii. Onları burada bırakıp mı gittiniz? 2 tane çocuğum vardı. Selim 10, Meral 6 yaşındaydı. Gittim, onları da alacaktım. Sonra benim hanım vazgeçti. Niye? Gelmekten mi? Gelmek istemedi. Buradaki düzenini bozmak istemedi. O yüzden ben öylece koptuk birbirimizden. Peki 12 yıl önce gittiniz. Bir daha ne zaman geldiniz? Bir yıl sonra geldim, görüştüm ve tekrar gittim Azerbaycan'a. Peki geldiniz, görüştünüz ama hani konuşmadınız mı? Birlikte gidelim, çocuklar burada. Yani bu işin bir zorluğu yok muydu siz oradayken? Her şey güllük gülistanlık mıydı ki? Gelip uğrayıp görüp geri döndünüz memlekete, Azerbaycan'a. Ya çok istedim. Oradaki çalışan ustalar da çoğu... Ne iş yapıyordunuz? İnşaat. İnşaat işi yapıyorsunuz. İnşaatta demirci ustasıydım. Orada da o mesleği yapıyordunuz. Evet. Orada zaten demirci ustası olarak bir firma, bir şirket üzerine Azerbaycan'a gittim. İşte dediğim gibi bir müddet çalıştım. Sonra işte son gelişimde
ikna edemedim. O bir yıl ara verip geldiniz. Evet. İkna etmeye çalıştınız mı eşinizi? Çalıştım. Dedi ki buradaki düzenimi ben bozmak istemiyorum. Çocuklarımın dedi okulu var. Sonra işte Eşinizin adı neydi? Dilek. Dilek Hanım. Evet. Dilek Hanım sizle gelmek istemedi Azerbaycan'a. Gelmek Ben burada kalacağım dedi. Evet. Peki bu iş anlaşması yaptığınızda gittiniz değil mi? Buradan Evet, her şeyi evet. organize ederek gittiniz. Ne kadar sürelik bir anlaşma yaptığınızda gittiniz? Siz böyle kafanızda bir plan var mıydı? Şu kadar çalışırım, dönerim diye. Aslında 2 yıl bir anlaşmam vardı. Heh. O 2 yıl uzadıkça uzadı. Bir dakika, o zaman şurayı net anlamak istiyorum. Çünkü bir kadın kocasını hadi sen git yurt dışında, seven bir kadın, ailesi ve her şey yolunda giden bir kadın, hadi sen git yurt dışına çalış, para yolla bize de diye göndermez. Anca beraber kanca beraber der, çoluğunu çocuğunu toplar, hep birlikte gidersiniz. Bu kadın gelmek istememiş sizinle. Ve bu kadın siz Türkiye'ye döndüğünüzde hadi gene de seni alayım gel bak bir yıl da olsa ayrı kalmayalım demişsiniz anladığım kadarıyla. Evet. Ve buna rağmen istememiş, ben düzenimi bozmak istemiyorum demiş. Evet, aslında Aslı Hanım ben 1 yıl çalışıp borçlarımı ödeyip borçlarımı kapatıp sonra geri dönüp beraber yaşayacaktık. Tamam, şimdi oldu. Kadın da o zaman dedi ki ben çocuğumun okulunu, düzenini 1 yıl için Bozmak- bozmayayım. Gidip Evet. gelme yapmayayım. Sen borçları öde, kapatalım, gel geri buraya. Evet. Bu muydu anlaşma? Evet, buydu. Sonra ben gittim. Sonra bir daha ne zaman geldiniz? 5 yıl sonra geldim ben. Siz 1 yıl sonra geldiniz. Burada eşinizle konuştunuz ve tekrardan Azerbaycan'a döndünüz. Sonra 5 yıl sonra geldiniz. Hani bir 2 yıl içinde borçlar bitip siz buraya temelli dönecektiniz, anlaşmanız bu yöndeydi. O 5 yıl neden bu kadar uzadı? İlişki bozuldu mu? Arayıp soruyor muydunuz? Aslı Hanım, ben 5 yıl sonra döndükten sonra beni eve almadı. Ya problem çıktı değil mi? Evet, problem çıktı. Beni eve almadı. Hatta evin kapısına gittim. Kapı aralığında ancak konuşabildi. Artık yani istemediğimi de ben hissediyordum. Eşinizi istemediğinizi mi? Evet, eşim beni sanki istemiyordu. Böyle bir şey vardı, bir izlenim vardı. Daha kapıyı açmamış kadın. Daha nasıl belli etsin zaten sizi Evet, istemediğini? açmadı. Zaten kapı aralığında böyle bir geçiştirerek konuştu. Peki neden 5 yıl orada kalmak zorundaydınız? İşte dedim ya bazı nedenler vardı. İşte o nedenleri merak ediyorum. Siz 1-2 yıllığına anlaşmışsınız eşinizle. Ya- Çoluğu çocuğu bırakıp borcu da ödeyip geri dönecektiniz. Evet. Niye 5 yıl kaldınız orada? Sebep neydi? Aslında işte biz inşaatlarda çalıştığımız için orada talihsiz bir kaza geçirdim ben. Geçmiş Asansör olsun. boşluğunda düştüm. Elimi kolumu bacağımı kırdım. Yani böyle bir artık gözümü ben hastanede açtım. Bayağı bir kötü durumdaydım. Başımda öyle talihsiz şeyler geçti. Bir yandan sıla hasreti. 5 yıl mı sürdü bu talihsizlik? Evet. 5 yıl neden oradaydınız? 5 yıl aslında ben şöyle yani demek de istemiyorum. Beni bağlayan ben hastanede bu uzun süre kalınca orada ben biriyle tanıştım. Bir hemşireydi. Gerçekten çok yardımcı oldu bana. O kadar çok yardımcı oldu ki yani böyle bir anne baba gibi yani böyle bir şefkatle bana yardımcı olmaya çalıştı. Oradaki hemşireyle ben tanıştım. Yani orada hayatımı birleştirdim ben Aslı Hanım. O yüzden mi 5 yıl orada kaldınız? Evet. Yani beni bağlayan nedenlerden biri de oydu. Çünkü çok yardımcı olmuştu bana. Ben Burada de eşinizle evliyken mi başka bir kadınla orada evet. hayatınızı birleştirdiniz? Evet, evliliğimiz zaten hala devam ediyor. Çünkü hala biz evliyiz Dilek Hanım'la. Şu an hala evlisiniz Evet, Dilek Hanım. şu an hala evliyiz. O kadın peki Ya o kadınla biz bir resmiyete dayalı bir durum yoktu. Biz şey olarak
Ne olarak? Beraber bir birlikteliğimiz vardı sadece. Adı ne kadının? Yelena. Yelena. Evet. Yani siz burada evliyken, çoluğunuz çocuğunuz varken buradaki borçları kapatmak için bir yıllığına eşinizle anlaşarak Azerbaycan'a gidiyorsunuz. Evet. Çalışıyorsunuz, buraya eşinize anladığım kadarıyla para yolluyorsunuz. Kadıncağız da bir yıldır diyor, düzenimi bozmayayım, çocuklarımın okulu var, onların başında durayım. Zaten kocam bir yıl sonra dönecek, geri gelecek diyor. Doğru mu buraya kadar? Evet. Siz de anladığım kadarıyla bu fırsatı başka bir fırsata çeviriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben hayatımı orada bir kadınla birleştirdim, o yüzden de buraya dönemedim. Evliyken hayatıma birini soktum, yani karımı aldattım diyorsunuz. Aslı Hanım, yalnızlık zor. Ben şimdi şöyle ihtiyacım vardı. İhtiyaçtan ziyade şunu kastediyorum. Böyle bakıma muhtaçtım ben. Yani Tamam, o zaman. bakıma muhtaçtıysanız, kolunuzu bacağınızı iş kazası sebebiyle kırdıysanız, çok geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim. Gidersiniz, dersiniz ki beni ülkeme yollayın. Evet. Ben karımın yanına, çocuklarımın yanına döneyim. Zaten bu halde burada çalışıp para kazanamayacağım. En azından evlatlarımın yanında, karımın yanında karım bana güzel güzel bakar. Biz bu işi de bir şekilde hallederiz dersiniz. Ya Aslı Hanım, aslında yani onun da bir hakkı vardı bende. Yani çünkü çok Kimin hakkı vardı? Yani ben kaza geçirirken gerçekten çok yardımcı oldu bana. Yani burada elim Hemşire kolum ama oldu. zaten bu görevini yapıyor. Sizi iyileştirmekle, doktorun yanında ona yardımcı olmakla yükümlü bir kadın ya bu zaten. Ya haklısınız Aslı Hanım. Yani gerçekten ben her konuda mahcubum. Yani ailemi öyle zor durumda bıraktığımda şu an mahcubum. Yani Nasıl oldu bu ilişki peki? Nasıl ilerledi? ya işte dediğim gibi hastanede çok uzun süre kalınca oradan yakınlık gösterdi. Sonra taburcu oldum. Tekrar fenalaştım. Siz taburcu oldunuz. Nereye gittiniz taburcu olduktan İnşaata sonra? gittim. Şantiyeye Orada mı yaşıyordunuz? orada kalıyordum. Tamam. Arkadaşların yanında. Sonra tekrar fenalaştım. Beni işte tekrardan hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra oradaki Yelena adındaki kadın Hemşirenizdi sizin aynı Evet. zamanda. bana dedi ki ben dedi para karşında dedi evimde size bakarım dedi. Ben İlk defa de duyuyorum böyle bir şeyi. Ben de kabul ettim. Çünkü başka çarem de yoktu. Ben gerçekten çok zor durumdaydım Aslı Hanım. Yani sonra işte inşaatlarda, şantiyede, orada burada derken ben Bir dakika, siz para karşılığı bu kadının evine gittiniz. evet. Bu kadın size kendi evinde bakmaya başladı. Evet, para karşılığı dedi ben size evimde bakarım dedi. Ben de kabul ettim. Sonra orada mı başladı aşk hikayesi? Evet, orada biz yakınlığımız o oldu. Sonra artık birlikte... Türkiye'ye para yolluyor muydunuz o dönemde? Aslında yolluyordum işte böyle eskisi gibi böyle çok göndermiyordum. Birikmişliğimden böyle küçük de olsa bir miktar gönderiyordum aslında. Peki siz küçük küçük para yollamaya devam ettiniz eve. O sırada konuşuyor muydunuz telefonda çocuklarınızla? Her gün arıyor muydunuz onları? Eşinizle her gün konuşuyor muydunuz? Aslında bir müddet sonra bizim irtibatlarımız da koptu Neden? eşimle. Telefonları mı değişti, ne oldu? Yani bir türlü irtibat kuramadık. Size tepki verdiler. Evet. İşlerin yolunda gitmediğini onlar anladı, bir şeyler olduğunu. Evet, yani onlar da... Peki sizin bu evlilik dışı beraberliğiniz olan kadın evli olduğunuzu biliyor muydu? Yok, bilmiyordu. Söylememiş miydiniz ben evliyim Hayır, Türkiye'de yani diye? utancımdan söyleyemedim. Öyle üstünü kapatmaya çalıştım. Bir türlü söyleyemedim yani Aslı Hanım.
Peki şu anda Elena nerede? Elena mıydı? Yelena mı? Yelena şu an kendisi zaten rahmetlik oldu. Bir kanser rahatsızlığı vardı. Onu kaybettik. Başınız sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Onu kaybedince Türkiye'ye eşime mi döneyim dediniz? Ya artık Aslı Hanım, bir insan çaresiz olur ya. Yani Yok, artık sizin bu yaşadığınız çaresizlik değil. Bakın orada yapmanız gereken doğru şey, madem kolunuz bacağınız kırıldı, bakıma ihtiyacınız var, kimseniz de yok, dönüp buraya gelecektiniz. Sizin orada bir şeyleri bu şekilde devam ettirmek işinize gelmiş. Bir de şimdi öğreniyoruz ki kadın ölmüş, aşk bitmiş. Siz güvenli limana dönmek için programa başvuruyorsunuz. Aslı Hanım, yani neden anlamak istemiyorsun? Ben yardıma gerçekten muhtaçtım. Yani orada çok zor günler geçirdim. Yani oradaki yaşadıklarım. Peki neden eşinize boşanalım? Ben burada hayatıma birini soktum. Seni de aldatmak, sana sadakatsizlik yapmak istemiyorum. Sana olan aşkım, sevgim bitti. Gözden ayrı, gönülden de ayrı. Bu zaten atalarımızın söylediği bir söz. Neden o zaman böyle daha karakterli bir davranış olmaz mıydı? Ya Aslı Hanım, aslında eşimle bizim ortaklaşa bir hesabımız vardı. Oraya biz para biriktiriyorduk. Eşim bundan dolayı belki boşanmak istemedi. Hani oradaki parayı ihtiyaçlarını gidermek için kullanmak istediğinden belki de. Siz teklif ettiniz mi boşanmayı? Ya hiç artık 5 yıl biz hiç konuşamadık, hiç görüşemedik. Korkmadınız mı peki? Çocuklarımın başına bir şey gelmiştir, onlara bir şey olmuştur. Hiç haber alamıyorsunuz, Ya Türkiye'de Aslı Hanım, değilsiniz. yani gerçekten buradan, ya şu an buradan olmaktan gerçekten utanıyorum. Çünkü çok zor günler geçirdim, çok büyük hatalar yaptım. Affedilmez hatalar, yani inanın bir yanda o çocuklar, bir yandan karım, işte bir yandan Yelena. Yani bir çıkmazdaydım, bir girdabın içine girdim resmen. O yüzden Peki Yelena öldükten sonra mı yaptığınız hatanın farkına vardınız? Yoksa tek başınıza kaldığınız için mi bugün buradasınız? Aslında ona bir gönül borcum vardı. Yani ona gerçekten hani o zor zamanda sahiplendi, böyle yardımcı oldu ya. Oradan da onu bir türlü söküp atamadım. Yani mecburen o hayatını kaybedince de ben Türkiye'ye döndüm. Peki hangi yüzle ben bugün sizin eşinizi davet edeceğim buraya? Ya Aslı Hanım, inan son çaresizsiniz. Bak ben 6 aydır arıyorum, bulamadım. Son çare siz aklıma geldiniz. Gerçi benim onların yüzüne, onların karşısına çıkacak yüzüm de yok. Onun da bilincindeyim. Çok doluyum. İşte inanın çok zor durumdayım. Eşiniz Yelena'yı biliyor mu? Evet. Evet, onu Nasıl en haberi son, oldu? söylemek zorunda kaldım. Nasıl? O da zaten tamamen iplerin kopmasına neden oldu. Siz mi söylediniz? Evet. Nasıl söylediniz? Son kafede buluştuğumuzda ben söyledim. Böyle, Ne dediniz? Ya böyle biriyle... Hani 5 yıl sonra geldim, beni eve almadı, kafede buluştuk dediğiniz zaman mı? Evet, Ha. evet. O zaman söylemek zorunda kaldım. Çünkü orada kalmamın en azından bir nedeni, hani nedenini sorunca ben bunu söylemek zorunda kaldım. Ne dedi, ne yaptı? İşte neden gelmiyorsun? Neden bizi bu kadar önceleri mesela her türlü yardım yaparken bize her şekilde bize fedakarlık ederken neden bu soğukluk, neden bu şey deyince anladı yani en azından Tamam. orada. Ne dedi? Hani böyle bir şey var madem boşanalım mı dedi? Yoksa sırf o ortak hesaptaki para için resmi olarak sizle evli Ya kalmayı ben mı seçti? tahmin ediyorum, hani ortak hesabı ben tahminimden dolayı bu boşama davası aşmadı diye ortak hesaptan dolayı ben tahmin yürütüyorum Aslı Hanım.
Ne söyledi size peki? Hiçbir şey söylemedi. Yüzüme baktı böyle. Ağladı. Çekti gitti. Sonra bir daha hiç konuşmadınız mı? Yok. Hiç konuşmadı. Sonra siz Azerbaycan'a geri mi döndünüz? Ben tekrar döndüm. Çünkü Yelena hastaydı. İhtiyacı vardı gerçekten bu sefer bana. Çünkü ben zor durumdayken o yardım etmişti. 2 çocuğunuzun ihtiyacı yok muydu burada size? Ya anlıyorum Aslı Hanım, anlıyorum ama ona da bir borcum vardı gerçekten. Şu anda çocuklarınız kaç yaşında? Ne kadar tanıyorsunuz onları? Şu an Selim 23 yaşında, Meral 18 yanılmıyorsam, 18 yaşında. Koca. Yanılmıyorsam. Peki siz oradayken eşiniz sizin telefonlarınızı açmıyordu anladığım kadarıyla. Numarasında hiç ulaşamadınız. Şimdi 2 Sonra- tane küçücük çocuğunuz var burada. Evet. Ve buna rağmen hasta diye sevgiliniz gidiyorsunuz oraya burada çocukları bırakıp. Hiçbir şey gözünüz görmüyor. Onlardan haber alamayınca huzursuz olmadınız mı? Ailenizi, onun ailesine, annenizi, babanızı hiç arayıp nasıllar, ne yapıyorlar? Aslı Hanım, zaten benim annem babam çok sonraları duydum ki vefat etmişler. Nasıl yani? Siz anneniz, babanız vefat ettiğini sonradan mı öğrendiniz? Sonradan öğrendim. Zaten Neden? Cenazelerine de gelmedim. Kimse bana bildirmedi. Ne demek o? Haberim olmadı. Yani inanın onların cenazesine bile gelmedim. Kimden öğrendiniz peki? En son amcamdan öğrendim. Burada İstanbul'da bir amcam var. Niye size hiç kardeşiniz, abiniz, ablanız yok mu? Bir tane abim var. Tamam o, da size hani anne baba vefat edince aramadı mı sizi? Yetiş Yok. koş öldüler. Son görevin bu senin artık. İnanın hiç kimse bildirmedi, hiç kimse haber Neden? vermedi. Zaten bir tane abim var, o da Almanya'da çalışıyor. Hatta bir kere telefonda onunla konuşurken dedi ki benim kardeşim dedi Azerbaycan'da benim için ölmüştür dedi. Telefonu yüzüme kapattı. Tepkisini gösterdi olayları Evet, bildiği için. Sonra bana yakınlık gösteren İstanbul'da bir amcam var. Amcanız niye anne baba öldüğünde size haber vermedi de sonradan verdi? Bir türlü onunla da bizim diyalogumuz kopmuştu. Siz Türkiye'yi tamamen kapattınız, bıraktınız, unuttunuz. Yani memleketi sildiniz. Burada yaşayanları, bağınızı, ailenizi sildiniz. Anladığım kadarıyla burayla tamamen irtibatı kestiniz. Yani bir insan annesinin babasının ölümünden nasıl haberdar olmaz? Ya inanın olmadım. İşte inanıyorum zaten olmadığınıza da. Nasıl bu kadar gözünüz aşktan kör mü oldu? Nasıl bu kadar unuttunuz burayı? Evlat ya her şeyden önemlidir. 2 tane çocuğunuz var sizin burada. Hadi bırakın karınızı da geçtim bir noktada. Çocuklarınızı, annenizi, babanızı. Çok sonraları duydum. Zaten onların da ben cenazesine gelemedim. Dedim ya tamamen yıkılmış. Peki abinizin size olan tavrı sizin bu evlilik dışı yaptığınız ilişkiden kaynaklı mı? Onu biliyor muydu? Haberi Yelena'dan haberi var mıydı? vardı evet. Yani zaten Aklı başında bir adammış demek ki size tepki göstermiş. bizim Türkiye'deki çocuklarımla, ailemle olan bağlarımı da öğrenmişti, biliyordu. Bir nevi dışlanmış gibi bir şekilde zaten konuştuğumuzda telefonu yüzüme kapattı yani. Siz pek şeyi çok merak ediyorum şu erkek psikolojisinde. Mesela bütün bunlar burada yaşanırken siz orada o kadınla mutlu muydunuz? Keyfiniz yerinde miydi? Ya değildim işte Aslı Hanım. Nasıl değildim? İnan yani hiçbir şey isteyerek olmadı. Tamamen böyle garip olan durumlardan dolayı hani bir girdabın içine girersin ya,
bir türlü çıkamasın. Benimki de aynen Bence siz hiç cevap vermeyin bu soruya. Çünkü konuştukça batıyorsunuz ne yazık ki. Ben tabii ki çok isterim evlatlarınızla sizi kavuşturmayı, eşinizle bir araya getirmeyi. Bir aile yeniden kurtulsun, yeniden kurulsun çok isterim ama elle tutulur hiçbir şeyiniz yok Savaş Bey. Kadın ölüp buraya gelmiş, Yelena denen kadın öldükten sonra ailenizi bulmaya kalkıyorsunuz. En acısı da bu. Yani demek ki o hayatta orada devam etse siz onunla orada devam edeceksiniz zaten. Yani kadın öldüğü için buradasınız, yalnız kaldı. Ya kusura bakmayın siz Ya, sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Aslı Hanım yani gerçekten hiç kimse benim şu an yerimde olmak istemez. Şu an ne istiyorsunuz benden? Ben şu an sizden ailemi bulmanızı rica ediyorum. Zor. Ne diyeceksiniz onlara? Ya bir son şans, son şansımı denemek istiyorum. Evliliğe devam mı etmek istiyorsunuz? Evet ya çocuklarımı en azından şu an koca insanlar olmuşlar en azından. Onları görmek istiyorum gerçekten. Bunu sizden rica ediyorum. Siz aklıma geldiniz. Şimdi ben kalkacağım, bir telefon numarasına ulaştık biz. Arayacağım kendisini. Muhtemelen eşinizle konuşacağım. Buraya davet edeceğim onu. Eminim onun içinde de size söylemek istediği pek çok şey vardır. En azından yüzleştirmek isterim. Kabul eder mi, etmez mi, gelir mi bilmiyorum. İnşallah eder. Siz beni burada bekleyin. Ben onlara karşı gönül borcum var. Gerçekten. Ne borcu? Sizin onlara ona ben, ne gönül borcu? Sizin ona bir sürü borcunuz var. Şimdi siz şans masasına geçin. Tamam, arkadaşlarım size yardımcı Tamam olacaklar. Aslı Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben elim boş veya dolu bilmiyorum. Geleceğim yanınıza. Tamam? Tamam. Sevgili izleyiciler, Savaş Bey'in anlattıklarını ekip arkadaşlarım küçük bir araştırmayla aslında doğruladılar. Söyledikleri bir doğru. Kendisi hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de bir hayat kurmaya kalkmış iki ayrı kadınla. Karısına büyük bir saygısızlık yapmış, evlatları üzerinde babalık görevini yerine getirmemiş, onları ihmal etmiş ve büyük bir aldatmadan bahsediyoruz. Şimdi tabii dönüp baktığımızda kendisi burada eski hayatını, eşini eski bıraktığı haliyle kabul etmek istiyor. Bu bence mümkün mü? Değil. Bence Dilek Hanım için de mümkün değil. Ama kendisi buraya gelecek mi? Tabii ki son karar kendisinin. Ama şunu unutmamak gerekir ki Savaş Bey, Dilek Hanım'a büyük bir saygısızlık yapmış. Şimdi kendisini arayalım. Efendim? Dilek Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Merhabalar Dilek Hanım. Ben Star TV'den arıyorum. Aslı Özkaya. Bir şansım merhaba. olsa programından arıyorum. Evet, hatırladım. Biliyor musunuz? Aslı Hanım. Evet, biliyorum, izliyorum. Tamam, çok güzel. Ee, Buyurun. Beni neden aradığınızı Tamam. mazur görün ama merak ettim. Hemen söylüyorum. Dilek Hanım sizin için birisi hediye bıraktı ve aracımızda. Beni biri mi görmek istiyor, bulmak istiyor? Evet. Evet, sizi biri bulmak istiyor ve programımıza başvurdu. Tahmin ediyorum ben kimin olduğunu ama ben görüşmek istemiyorum. Kim olduğunu tahmin ediyorum dediniz ama kim? Yani adını bile ağzıma almak istemiyorum. Ama beni arayabilecek bir kişi var. O da yani eşim bile demek istemiyorum ama Savaş olmalı. Şöyle yapalım mı? Kimin başvurduğunu ben size bu etapta söyleyemiyorum. İsterseniz aracımıza inin. Kasayı açtığınızda bulduğunuz şeyle aslında tahmini netleştirebilirsiniz. Sonrasında Yani- yeniden konuşalım, olur mu? Tahmin ediyorum ama yine de sizin hatırınız için bir ineyim ben. Çok teşekkür ederim. O zaman araca indiğinizde sizi bir daha arayacağım. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sevgili izleyiciler, Dilek Hanım'ın başına gelen bunca olaydan sonra, daha doğrusu Savaş Bey'in ona yaptıklarından sonra açıkçası kendisini buraya davet etmeye benim yüzüm yok.
Ama bu programdaki görevim çiftleri barıştırmak ve buraya kendisini davet etmek. Ve hep ne diyoruz? Bir şansa herkesin ihtiyacı vardır. Herkes bir şansı hak eder. Dolayısıyla onu buraya davet etmek durumundayım. Dilek Hanım aracımıza inmiş. Kendisini yeniden arıyorum. Efendim, Dilek Hanım aracımıza inmişsiniz. Evet, indim. Tamam. Kasayı gördünüz mü? Hemen sağ tarafınızda. Evet, gördüm. Üstünde duran bir zarf var. Zarfın içindeki şifreyle kasayı açalım. İçinden çıkan şeyi benimle paylaşır mısınız? onun resmi çıktı. Kim bahsettiğiniz kişi? Savaş'ın resmi çıktı. Şu an eşinizden bahsediyoruz. Savaş Bey, eşiniz programa sizi bulmak için, çocuklarına kavuşmak için başvurdu. Ben de sizi bu yüzden aradım. Sizi buraya davet ediyorum. Ben oraya gelmek istemiyorum ama çocuklarım için geleceğim. Teşekkür ediyorum. Süper, tamam. O zaman kiminle geleceksiniz? 2 çocuğunuzla birden mi? Yok, ben sadece oğlumla gelmek istiyorum şimdilik. Tamam. O zaman oğlunuzla birlikte aracımız sizi buraya getirsin, olur mu? Tamam, oğlum Selim'le beraber geleceğim ben. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, çok mersi. Sevgili izleyiciler, ben açıkçası hanımefendinin buraya gelmek istemeyeceğini düşünmüştüm. Zorlanacağımı düşünmüştüm. Nasıl buraya ikna ederim diye kafamda düşünürken evlatlarım için ben oraya geleceğim dedi. Çok şaşırdım açıkçası. Nasıl bir anneyle karşılaşacağımı, nasıl bir eşle karşılaşacağımı çok merak ediyorum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız Dilek Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Ya ben buraya niye geldim anlamadım aslında. Yani annem babamla görüşmem için geldiğimi söyledi ama Oğlum bir sakin ol, bir sakin ol. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Geldim, Buyurun Dilek sizin Hanım. hatırınız için geldim. Biliyorum. Ve bir de çocuklarım için geldim. Bu konuda yanlış anlaşılmasın Biliyorum. lütfen. O- Sen sakin ol. O Aslanım soracak. hissiyatı telefonda aldım. Ve bir anne olarak da sizi takdir ettim. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Çünkü çok zor şeyler yaşamışsınız. Ama aslan gibi de bir evlat yetiştirmişsiniz. Evet, zor şeyler ama bu zorlukları kapatacak ne var bilemiyorum. Telafi edilmesi mümkün olmayan şeyler. Yani aslında düşüncelerimiz paralel gidiyor. Ama ben tabii programın sunucusu olarak üstüme düşeni yapıp sizi buraya davet ettim. Bence siz de bir anne olarak evladınızı alıp gelerek üstünüze düşeni yaptınız. Evet, çünkü benim onunla konuşmak istediğim hiçbir şey yok. Kendisini görmek de istemiyorum. Ama çocuklarımın görmeye hakkı var. Onların yani ben görmek falan istemiyorum bak, bir ya. sakin olur musun? Konuşman gereken şeyler olabilir. Görmeden hani bu şekilde konuşma. O yüzden sen bir sakin ol. Yani bir anne olarak hani onların bu hakkını ben elinden alamam. Almak Her ne kadar istemediniz. evet kendini Bir de görmek- kızınız var. Evet. O burada değil. Yani 5 yaş küçük, 4 yaş küçük galiba. Değil mi ya, senden? o 18 yaşında şu anda. Bugün de İngilizce kursuna gitti. Şu anda burada değil yani. Şimdi bir kadın olarak hiç kolay şeyler yaşamamışsınız. Onun için bu konuşmalarda çok zorlanacağım ve kelimelerimi çok seçerek, sen de buradasın, kurmaya çalışacağım cümlelerimi. Nasıl tanıştınız eşinizle? Oradan başlayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bir kermese katılmıştım. Orada bir yardım kuruluşu gibi bir şey vardı. Onun için katılmıştım. O da o gün kendisi amcasıyla sanırım oraya gelmiş bir şeyden dolayı. Biz orada tanıştık aslında. Yani bana telefon numarasını verdi. Ben de o anda beğenmiştim. Hoşlandınız onu ilk gördüğünüzde. Yani yaklaşımı güzeldi. Düzgün biri gibi duruyordu. Ben de tamam dedim. Bir şekilde telefon numarasını verdi. Konuştuk ara ara. Daha sonra tabii konuşmalarımızda baktık yani
yani nasıl söyleyeyim, birbirimize denk gibi olduğumuzu düşündük. Ve dışarı çıkıp görüştük. Bu şekilde de oldu. Daha sonra dedik ki hani bu şekilde devam etmesi gerekmiyor, yani evlenmek gerekiyor. Evlenebiliriz diye düşündüm. Evet, aslında ilk teklifi de o şey yaptı, yani yaptı, bana şöyle söyledi. Yani ben ailemi seninle tanıştırmak istiyorum dedi. Ondan sonra geldi ve biz tanışma bekliyorduk. Ama babası gelir gelmez istedi. O gün yüzük de takıldı. Böyle bir şey oldu. Hani belki onun niyetinde öyle bir şey yoktu. Sadece niyeti tanıştırmaktı. Ama babası öyle davrandı, öyle de oldu. Yüzükler takıldı ve sonra evlilik yoluna girdiniz. Ama bu evlilik hani kolay da olmadı aslında. Çünkü onların maddi durumu yoktu. Yani yoktu derken bizim de yoktu. Öyle düğün yapacak bir halimiz yoktu yani açıkçası. Ben o zaman çalışıyordum. Bir eczacıda kalfa olarak çalışıyordum. Ben biraz patronumdan borç aldım. Biraz onun abisi yardım etti. İşte kendi imkanlarıyla bir şekilde evlendik. Yani bunu neden sordum size? Ondan tanışma hikayesini dinlememiştim. Ve hani böyle bir olaylar yaşanınca görücü usulü ya da zorla bir evlilik, babam istedi, Aslı Hanım onun ailesiyle işte ne bileyim her şey olabilir, beşik kertmesiydi vesaire. Hani böyle bir durum muydu yoksa sevgi üzerine kurulu bir evlilik miydi? Bunu merak ettiğim için sordum. Ama aslında birbirinizi beğenerek, severek, isteyerek evlenmişsiniz. Yani severek ve isteyerek evlendiğimiz için ilk başta kendimi şanslı gibi hissettim. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi görücü evlilikler var, beşik kertmeleri var. Evlendiğimiz için hani ben çok mutluydum çünkü severek evlenmiştim yani. Ama Hüsranla yani bitti sonu. maalesef sevgi her şey. Peki şimdi eşiniz ekonomik sıkıntılardan dolayı burada da borcunuz olduğu için bir fedakarlık yapıp Azerbaycan'a iş için iyi de bir iş teklifi gelince ben burada 1-2 yıl çalışsam bu borcumuzu toparlar dönerim diyor. Ve siz de o yüzden 2 evladınızın düzenini bozmak istemiyorsunuz. Evet. Ve oraya gitmeyi kabul etmiyorsunuz. Çünkü zaten kısa bir süre. Evet. Borcunu bitiriyor mu? Bitirdi. Bitirdi ve buraya dönmedi. Şöyle söyleyeyim, gittikten 1 yıl sonra geri geldi. Heh. Ondan sonra tekrar gitti. Dedi ki hani gideceğim, kısa bir süre daha kalacağım. Tekrar yani ondan sonra geleceğim Temelli dedi. geleceğim. Normalde gelecekti, evet. Benim zaten düzenimi bozmak istemememin sebebi, yani düşünün siz şimdi bir yuva kurmuşsunuz, 2 tane çocuk var, aileler burada. Ve yani hani dese ki bana hani biz oraya tamamen yerleşeceğiz, o zaman olabilirdi. Ki o zaman bile düşünmek lazım çünkü bir orada yaşam alanı yok yani. Siz de burada çalışıyor muydunuz Evet. peki o sırada? Çalışıyordum ama çocuklar olduktan sonra bıraktım işi yani. Öyle ve şöyle söyleyeyim, yani orada dönecekse buradaki düzeni kurma, yani bozmanın ne önemi var? Temelli gitseydi zaten giderdim O zaman diyorsunuz. evet, ya da uzun olabilir. vadeli gitseydi bırakmazdım kocamı tek diyorsunuz. Ya da Doğru şöyle mu? söyleyeyim, oraya netlik getirmek istiyorum. Şimdi gittiğinde hemen bir ev ocak olmayacağı için hani ilk başta belki gitmezdim ama şunu yapabilirdim. O örnek veriyorum, ilk 2 ay 3 ay içerisinde bir ev bir şey kurmuş olsaydı evet o zaman gidebilirdim. Yani ama adam dönecek, yani ne diye buradakini yıkıp oraya Mantıklı. gideyim yani. Bir de çocuklar yani var, okulları var. Bir de dönecek zaten yani. Peki 2 yıl geçti, borçlar bitti. Adam hala orada dönmüyor. Siz açıp demediniz mi? Hayırdır, borçlar bitti. Sen bize sürekli para yolluyorsun. Sen çıkıp gelsene bize para yollayacağına. Gel burada işine devam et, evlatlarımızı büyütelim beraber. Hani söyledik, telefonda konuştuğumda ben bunu söyledim. Hatta bana şey dedi, yani bir kaza geçirdim, bir rahatsızlıktan bir şeyden bahsetti bana. Ben de anlayışla karşıladım. Yani olabilir dedim. Ama kısa bir süre sonra döneceğim diyen adam 5 yıl sonra döndü. O süreçte arayıp sormadı da mı? Yani çok az böyle yani. Siz işlerin bir yolunda gitmediğini anladınız mı? Orada Anladım, bir başka anladım. birinin olduğunu anladınız mı? Anladım. Peki çocukları da mı sormuyordu? Yani soruyor ama uzaktan sormak ne olacak ki yani? Konuşmak istemiyor muydu? Bir hani görüntülü konuşalım, seslerini duyayım evlatlarımın, özledim onları, ne yapayım? Ya nerede o ya? Ya o ne? O babalıktan ne anlar ya? Öyle görüntülü aramakmış, konuşmakmış, arayıp sormakmış. Adamın umurunda falan değiliz biz ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Babanla önce bir konuş. İstersen öyle. Ya ben ne konuşacağım? Konuşacak ne var? Anneciğim. 12 yıl olmuş ya. Oğlum bak, konuşmadan hani bir karara varma sen. Hani benimle aynı konumda değilsin. O yüzden lütfen bir sakin ol. Tamam mı? Bak ben 10 yaşındaydım. Aslı. Anlat ablacığım bana sen. Abla diyebilir miyim? Tabii ki, ne demek? Aslı abla ben 10 yaşındaydım. Babamı kaybettiğimde. Kaybettiğimde. Evet kaybettiğimde. Gitti gelmedi.
11 yaşındayken geldi. Bir gün buluştuk, bir bisiklet aldık. Yani ben o bisikleti bile hiç kullanamadım, biliyor musunuz? Neden? Bisiklet kullanmayı bilmiyordum ki. Arkadaşlarıma bakıyordum. Babaları onları alıp hafta sonu öyle güzel güzel ilgileniyor, onlara öğretiyorlardı. Ben de çocuk haklı. Düşündüm, dedim ya işte babam gelir, bana öğretir. Beraber bisiklet. Beraber bisiklet süreriz. Bekledim. Gelmedi. Hiç kullanmadın mı o bisikleti? Hayır. Kullanmadım. Ama Birkaç sene öncesinde boş bir arsada yaktım onu. onun yani dramı diyeceğim öyle. Meral'ı zaten onu avutmak daha zordu. O biraz olsa anlamıştı ama yani Meral hep böyle babasını bekledi. Hatta böyle 6 yaşındayken işte babası gittiğinde birinci sınıfı işte okumayı sökmüştü. Hatta şey dedi ki ben dedi keşke insanlar doğar doğmaz okuma yazma bilselerdi. Ben babama mektup yazardım dedi. Ondan sonra ikinci sınıfa geçtiğinde zaten yazmayı tamamen halletmişti. Ve böyle nasıl söyleyeyim, onu hep avutmak zorunda kaldım. Ve çocuk nasıl söyleyeyim, yani bir uçak görse babasının kafasında o kadar büyüttü ki ben çünkü kötü anlatmadım ona. Hep böyle dönecek diye söylediğim için hep böyle ya babam işte Azerbaycan'da binalar inşa ediyor. Adama öyle gözünde büyüttü ki. Ve uçak gördüğünde biz binip ona gideceğiz diye düşünürdü. Ve bazen gitmeyeceğiz mi derdi. Ben bir şekilde böyle uyku vakti olduğu için bir masal anlatarak yani masala çevirerek onu uyuturdum. Öyle geçiştirirdim ama yani şu anda da hala daha böyle bir beklentisi var onun. Hani Selim için belki işler biraz değişik o kızgın babasına ama Meral böyle Daha yani baba kız. bir araya gelse böyle evet sanki bunlar hiç yaşanmamış, Yelkenleri hep suya beraber indirecek büyümüşler gibi davranacak. Ama tabii burada sizin payınız çok büyük. Psikolojide babayı var eden annedir her zaman. Baba figürünü çocuğun zihnine anne nasıl yerleştirirse çocuk o figürle büyür. Babayı öyle kafasında oluşturur. Şimdi sizi görüyorum. Çocukların eminim ki psikolojileri bunca olaya rağmen çok sağlam. Çünkü bilinçli bir anne görüyorum ben karşımda. Teşekkür ederim ama Ama çok zorluk çekmiş bir anne görüyorum. İki çocuğu büyütürken hiç kolay değil. 2 sene önce o bisikleti yaktığında aslında o anılarını, travmalarını, babasızlığını, çocukluğunu, pek çok şeyini yakıyor tabii. Orada Evet. bir bisiklet değil yanan şey. Ben seni çok iyi anlayabiliyorum. Çok zor bir duygu baş etmekte. Çok zorlandığın bir şeyi fark ediyorum. O yüzden kızgınlığını hani maruz görünce yani çok görmeyin lütfen. Yani ben de elimden geldiği kadar sakinleştirmeye çalışıyorum ama oluru bu yani. Bir de şöyle söyleyeyim hani ben iyi bir anne olmaya çalıştım ama şunu söylemek istiyorum. Siz ne yaparsanız yapın asla kimsenin yerine kimse dolduramıyor. Bravo. Doldurabilseydim hala Meral baba demezdi ya da bir de şöyle söyleyeyim hani sevgi ne kadar büyükse nefret de o kadar büyüktür. Eğer çocuğun o kadar şeyi varsa öfkesi bilin ki aslında ona bir sevgi büyütmüş aslında içinde. Çünkü 10 yaşına kadar beraber Bravo büyüdü, siz. tanıyor onu. O yüzden hani kızgınlığı da aslında bu sevgisine büyüklüğünü Sizin de gösteriyor. mesela bende uyandırdığınız şu anda duygu şu. Kocası tarafından aldatılmış bir kadının üzüntüsünden ziyade evlatlarının babasız büyümesine üzülen bir kadın var karşımda. Çünkü Oturduğunuzdan beri aldatıldığınıza dair tek bir cümle kurmadınız. Sadece çocuklarınızın babasız büyümesine yönlendirdiniz hep sohbeti. Farkında mısınız bilmiyorum. evet çünkü ben onun hayatında birine olduğunu anladığımdan beri yani siz onu bekliyorsunuz ve aradan 11 yıl geçiyor. Yani o bir şekilde hayatını yürütüyor. Nasıl yürüttüğünü bilmiyorum ama belli ki bana göre daha iyi yürütmüş. En azından hayatına birini almış. Ama ben yapayalnızım. Sadece onlarla ilgilenmek zorundayım. Ama o ne çocukla ilgileniyor. Onunla ilgilenen biriyle ilgileniyor. Yani maddiyat var bu işin. Hadi onu da geçin bir tarafına. Çalışarak karşılayabiliyorsunuz ama duygusallığı nereye kadar yürütebilirsiniz? Hele de siz her şeye rağmen hala yaptıklarınıza rağmen çocuk hala baba diye soruyorsa bunu neyle telafi edebilirim ki ben? Yani benim Savaş için Bey bitti çok büyük bir şeyi kaybetmiş aslında. ama çocuklar için bitmemiş belli. Yani bitsin de istemem zaten. Bravo. Çünkü Anne ne benim olur için bitti, tamam mı? Benim bir kız kardeşim var. Evet, o babasız büyüdü ama yavrumu hatırlıyorum. Küçükken öyle
Akşamları ağlardı. Sen teselli ederdin, avuturdun kendince. Tabii biz biliyorduk gelip gelmeyeceğini. Ama Ama ona nasıl söyleyebilirdik? anne benim kız kardeşim. Bir babası olmasa da baba sevgisiyle hep onu hayalinde düşleyerek büyüdü. Hala da buraya gelmek için ne kadar heyecanlıydı hatırlıyor musun? Kursu son anda çağırınca gitmek zorunda kaldı. Yavrum Gelmek ne kadar mi üzüldü. istedi? Çok istiyordum. Yani Babanı e, görmek mi istiyordu? Babasını görmek mi istiyordu? hayalinde düşlediği bir babası var. Biliyorum aradığı kişi o değil. Görünce bir belki figür de hayalleri istiyor. yıkılacak bir babam diyorsun. Böyle. Belki ilk önce telefonla konuşması daha iyidir. O yüzden sen babanla görüştüğünde telefonunu ver. Öyle bir konuşsunlar. Yani en azından Meral'i düşün. Biliyorum. Hani sen belki görüşmelerini istemiyorsun ama hani sen sağ ol. Bak Yani onların bu planlamanın hepsinde ben size arka tarafta yardımcı olacağım. Doğru olan yol neresi ben size göstereceğim, tamam mı? Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Siz bir 5 yıl geçmiş ve sonrasında buraya gelmiş ya hani eşiniz. Hala evlisiniz o sırada. Ve siz bir kafeteryada oturmuşsunuz, konuşmuşsunuz. Eve kabul etmemişsiniz. Anladığım kadarıyla durumları biliyordunuz. Ne konuştunuz kafeteryada? Yani bana diyor ki ben diyor bir kaza geçirdim. İşte bana bir hemşire baktı. Hatta beni evine aldı. Dışarıda işte kalacak yerim yoktu. O beni evine alınca işte ben de ona minnet borcumu ödemek istedim. İstediğim için de yanında kaldım. İşte kaldıkça da anlarsın ya dedi. Anladınız siz de Anladım zaten. yani. Zaten hissetmişsinizdir. Anlıyordum zaten eminim. de itiraf ettiğinde artık emin olmuştum yani. Ne yaptınız? Neden boşanmadınız? Ya bunu sormak istiyorum size. Neden onu duyduktan sonra boşanmadınız? Boşanmadım. Bilmiyorum yani belki çocuklar mı döner mi? Yok, hayır. Boşanmadım çünkü boşanmak o kadar kolay bir şey değil. Çünkü bunun maddiyatı var. Yani avukat masrafı var, mahkemeye gitmek var. Sonra geçim sıkıntılarım var. Para Nasıl- yolluyor muydu size düzenli olarak? Evet, önceden yolluyordum. O 5 yıllık zaman zarfında. O zaman da ama daha az yollamaya başlamıştı ve ben Sizin zaten... bir ortak hesabınız varmış. Evet. Şimdi orada bir para birikmiş. Evet. Eşiniz bende şöyle bir şey uyandırdı. Beni boşamadı çünkü ortak hesabı kullanmak için boşamadı diye bir imaj çizdi. Neden? Şöyle söyle. Aslı abla. Annem babamın başka bir kadınla yaşadığından şüphe ettiğinden beri biz babamın gönderdiği parayı hiç kullanmadık. Hiç kullanmadık. O ortak hesaba dokunmadınız mı? Hayır Ben- dokunmadık. Kartı kestim, attım. Yani öyle bir insanın Nasıl geçindiniz? nasıl geçindik? Oğlum liseyi bırakmak zorunda kaldı, çalıştı. Ben 30 yaşımdan sonra çalışmak zorunda kaldım. Yine eczaneye döndüm. Öyle. Yani şu anda artık hayattayız. Kendimize bakabiliyoruz. Ona da ihtiyacımız yok. Ev peki? Ev başka bir yere taşındık. O evi boşalttınız mı? Ondan kalmış bir şey istemiyorum. O paraya da dokunmadınız. Çocuğunuzun eğitim hayatını hiçe saymak uğruna. Ya hiç saymak demeyeyim aslında hani Canınızı acıtmak için söylemiyorum bu arada. Yani Aslında- tepkinizin altını çizmek için söylüyorum Biraz- aslında. kararı kendi de verdi. Çünkü benim çektiğimi görüyordu. Okuması gereken biri varsa dedi, anne dedi senin hayatına bakıyorum. Bir kadının hayatı dedi güçlü olmak zorunda. Kardeşimin hayatı dedi en azından okursa daha iyi olur, daha iyi işlerde çalışır dedi. O yüzden okuması gereken o dedi. Kendi yaşamını aslında ona verdi. Aslı abla iki seçenek vardı. Ya ben okuyacaktım ya da kız kardeşim. O çok heyecanlı, bıcır bıcır bir kız. Çok zeki de bir kız. Algısı çok yüksek. Evde bir baba figürü de yok. Evde bir erkek var. Onun çalışması lazım. Annesinin yanında olması lazım. O yüzden ben annemle konuştum. Biz bununla alakalı bir karar aldık. Eve bir baba lazım dedin. Evet. Sen baba mı olmaya kalkıştın? Biraz öyle. Küçücük Çocuk yaşında. baba derler ya işte öyle. Şöyle, ben bir baba figürü olmadan baba olmaya çalıştım. Kız kardeşimin, ya millet işte dışarı alır kızını, çocuğunu çıkardı oğlunu. Ben de
kız kardeşimi alırdım. Ama- Onunla gezerdim. Gerçekten Babam baba denen o- oldu. Çünkü şöyle söyleyeyim, ben biraz babasız olduğu için ister istemez böyle kısıtlamak zorunda kaldım. Sonuçta yani tek başına bir kız çocuğu, başına bir şey gelse ben ne yapabilirim? O yüzden sağ olsun onun dışarı çıkma isteklerini oğlum kendinden fedakarlık yaparak, hani kendi gideceği yerlere gitmedi, onu gezdirmeye götürdü. Peki ne iş Hakikaten. yapıyordu? Ne iş Yani- yapıyordun? Abla şöyle, ben lise son sınıftayken okuldan ayrıldım. 16-17 yaşlarındayken. Araştırdım. Bizim mahallede bir abimiz vardı. Pide salonu işletiyor. Gittim, abi beni al dedim. İşe ihtiyacım var dedim. Öncesinde kapı kapı gezdim. Yani çalışmak istiyorum, iş vermiyorlar. Mahallede de adımız çıkmış. İşte babasız. Neyse, sağ olsun abim beni aldı işe. Oradan para kazanmaya başladım. Kazandıklarımla da işte O pazar alışverişini yaptı. Ben de işte kira, faturalar, bu şekilde devam ediyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Kızınız okudu mu? Okuyor mu Kızım hala? şu anda üniversiteye hazırlanıyor ve şöyle söyleyeyim, avukat olmak istediğini söylüyor ve diyor ki boşanmak isteyen kadınlara ücretsiz avukatlık yapacağım diyor. Yani ne kadar doğru bilemem ama neden etkilendiğini bunu söyledi onu da bilmiyorum. Siz bana dediniz ya hani az önce. Aslanı boşanmak o kadar kolay mı ya? Avukat masrafı var. Belki de İşte bir sürü yani cesaretimi toplayamadım dediniz aslında. O konuşmanın altında böyle bir şey vardı. Ama düşünsenize ücretsiz gidebileceğiniz, sizin hakkınızı çatır çatır savunacak birinin varlığını bilseniz gitmez miydiniz? giderdik. Kızınız da o role bürünmek istemiş aslında. Evet, belki de tercüman olmak istiyor ya da benim gibi olan kadınlara destek olmak istiyor. Ne güzel evlatlar yetiştirmişsiniz. Teşekkür Bravo. ederim. Elimden gelen bu kadardı. Ama tek başıma ancak bu kadar olabiliyor. Yani yaşadıklarımı bir bilseniz, hani şu an şurada nasıl duruyorsunuz diyebilirsiniz ama işte yaratan, hani derler ya, yalnızların yanındadır diye, öyle oldu işte. bizi ne arayan soran vardı, ne gelip giden Evet onu amcamız soracağım. vardı. Akrabalar, hani anneannen, deden, anne baba, teyzeler, ya hiç kimse yok muydu? Yani herkes Eşinizin tarafından da yine aynı kendi şekilde. dünyasında. Mesela bir amcası vardı ama görünüşte baksanız, hani kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyor. Görünüşte baksanız çok iyi ama mesela eşime burada iş bulduğu zaman mesela ondan iş bulmak üzere para almış. Sonra benim eczane işimi mesela yok bulduğunda güya ben almadı diye biliyordum ama ben sonra babamdan öğreniyorum ki ondan da almış. Hatta eşime Azerbaycan'a gittiği için kızmış bile. Çünkü neden? Çünkü artık hani o ona iş bulamayacak da Para kazanamayacak. alamayacak ya. Eşinizin amcası eşinizin üzerinden para kazanıyor. Gitti diye de o yüzden üzülüyor. Yani biraz araları bozuldu açıkçası. Peki arayıp sorar mıydı size? İlgilenir miydi? Hayır. Peki kayınvalideniz, kayınpederiniz vefat etmişler ama hani ölmeden önce nasıllardı? Yani zaten başlangıçta da durumlar, demiştim ya hani evliliğimiz bile maddi imkanlar doğrultusunda çok zor oldu diye. Yani onlar kendilerine ancak yetiyorlardı. Bize ne yapabilirlerdi ki? Yani bir de kimseden bir şey istemiyorum. Sizin yani. anne babanız peki? Yani evet, bir şeyler söylediler ama ben kimseden bir şey istemiyorum. Siz çok gururlu, mağrur bir kadınsınız. Neden benim Hakkınız olan parayı bile almamışsınız eşinizden. hakkım olan aslında güzel bir hayattı. Para mıydı? Bravo. Yanımda olmasıydı. Ya o gittikten sonra bizim kapımıza dayandılar abla, biliyor musun? Kim dayandı? Kimler dayandı söyleyeyim sana. Mahallede ne kadar hırlı, hırsız, arsız adam var bizim kapımıza dayandı. Bizi başsız bildikleri için, annemi tek gördükleri için, babamın hiç gelmeyeceğini bildikleri için kapımıza dayandılar. Ben aileme hep yalan söylemek zorunda kaldım. Para gönderiyor. Bugün gelecek, yarın gelecek. Hep öyle oldu. Peki niye öyle bir şey söylemek zorunda kaldın? Hani öyle söylesinler istedim. Çünkü etraf bizi başsız bilmesin. Evet, bunların sahibi gelecek. Yani ne olur bilirse sizi baş göz mü ederler başkasıyla? Yani baş göz etmek bir tarafa, hani o da olabilir ama onun dışında insanların bakış açısı da değişirdi bizde. Onun değişmemesi için yani biz kendinizi bir şey, korumak evet, için.
birisi bir şey yaptığı zaman ya bunun sahibi gelecek bize hesap sorar diye bilsinler aslında. Bunu istedik yani. O yüzden hep yalan söyledik. Hayatımda söylediğim en büyük yalan herhalde bu. Aslan biz 4 kere ev değiştirdik. Bu sebeplerden ötürü. Evet, hep bu sebeplerden ötürü. Değiştirmek zorunda kaldınız. Değiştirmek zorunda kaldık. Yani biz bir noktadan sonra babamızdan da kaçmak durumunda kaldık. Yani böyle bizi aradığını, bize ulaşmak istediğini falan, onca zorluktan, onca çileden sonra... Tabii en sonda artık bu değil mi? En sonunda geldiğini duyunca tekrar taşındık. Tekrar başka bir eve geçtik. Baş etmek zorunda olduğunuz 2 tane çocuk var ama bir de aslında taşınma. dışarıdaki o faktörler hepsinden ağır. Ağır. İnsanların düşünceleri. Evet. Diyor ki bir sahibim olmalıydı, başım olmalıydı. Niye? Siz başlı başına bir bireysiniz zaten ama algı böyle olmuyor o zamanlarda. Ama işte. Şimdi ben bu soruyu sormak zorundayım. Eşinizle görüşmek istiyor musunuz? Hayır. Emin misiniz? Eminim ama çocuklarım görüşsün istiyorum. Hayır, ben istemiyorum Bak. anne. Selim, Önce bir konuş bir dur. lütfen. Tamam, Bir sakin ol. Kusura bakmayın. Babanla görüşmek istiyor musun? Yüzleşmek istiyor musun? Aslanım ben onun aslında yüzünü dahi görmek istemiyorum. Ama onunla bir kez daha konuşmak, son kez konuşmak ve annem de kız kardeşimin numarasını bana verdi. Onu iletişeceğim. Sonra da bir daha yüzünü hiç görmeyeceğim. Bak seninle ne konuştuk? Hep ben sana ne anlatırdım? Oğlum biz insanların ne yaşadığını bilemeyiz. Bu yüzden de insanları dinlemeden yargılamayız. Ya ne yaşamış ki? Bana bir söyler misin? Ne Bak, yaşamış? senin Orada neler bildiklerin yaşamış? var, benim bildiklerim var Bizim ama belki de yaşadıklarımız peki? bilmediklerin de var. Bak biz Allah'a şükürler olsun biz şu anda kendimize bakabiliyor muyuz? Sağlık, sıhhatimiz yerinde mi? Hayat devam ediyor mu? Ediyor. Biz sadece şu an burası yeter bizim için. Ya anne başlatma ya. Yumuşak huylu olma ya. Bu adamın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Selim, bak ne yapalım ablacığım biliyor musun? Annen çok doğru konuşuyor. Annen bir kere sizi çok iyi yetiştirmiş bir kadın. Çok bilinçli bir kadın, çok bilgili bir kadın. Hem annelik duygularıyla hem de mantık sistemiyle. Bu ikisiyle birlikte hareket etmek hiç kolay bir şey değil. Ben karşımda bu ikisiyle birlikte hareket eden çok güçlü bir kadın görüyorum. Bazen yüzleşmek, o içinde tuttuklarını hissettiğin kişiye aktarmak aslında onarılmanın yarısıdır. Evet, senin için iyi olacağına inanıyorum ben. Onun için bence burada siz onu biraz sakinleştirirsiniz. Ben babanın yanına gideceğim. Kararını ver. İster birlikte, ister tek başına. Ben seni orada bekliyor olacağım. Gelmezsen de saygı duyarım. Peki abi. Gelirsen de bekliyorum oraya seni, tamam mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Rahatsız olmayın. Evet, meraklı gözlerle diyorsunuz ki eşim geldi mi? Çocuğum geldi mi? Evet Aslan. Eşiniz geldi. Söyleyeceğim en büyük cümle şu, çok şey kaybetmişsiniz. Böyle bir kadını kaybetmek... Çünkü kendini çok geliştirmiş, çok yetiştirmiş, çok eğitmiş. Şu andan itibaren şöyle bir düşünüyorum, bir psikolog gözüyle bakıyorum. Terazinin dengesi zaten siz isteseniz de bu saatten sonra tutmaz. Aslanım ne olursunuz yani bir kere görüştürseniz en azından bir helallik almak Eşinizin istiyorum, sizinle karşı görmek. karşıya oturmak isteyeceğini, yüzünüze bakmak isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Ama yine de yanılabilirim, şaşırabilirim. Ben de insanım. Ama onunla konuştum ve sizi görmek istemiyor. Buraya gelmeyecektir diye düşünüyorum. Güzel haber ne kadar umrunuzda bilmiyorum ama evlatlarınızı çok iyi yetiştirmiş bir anne.
Bu arada ortak bir hesaptan bahsetmiştiniz. Benle boşanmama sebebi o hesaptaki paralar demiştiniz. Eşiniz sandığınızdan daha gururlu bir kadın tahmininizden. Çünkü o hesaptaki paranın hiçbirine dokunmamış. Evladının eğitimini hiçe sayacak duruma geldiği halde, evini geçindiremeyecek duruma geldiği halde o paranın 5 kuruşuna dokunmamış. Siz gönlünüzce başka kadınlarla onu harcayabilin diye söylüyorum. Oğlunuz gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü sizinle yüzleşmek istiyor. Sizi sevdiğinden, saygı duyduğundan ya da baba olarak görmek istediğinden değil ne yazık ki. Yani aslında yaptıklarınızın bedelini bugün bu masada ödeyeceksiniz ve hatta oğlunuz geliyor. Oğlum, İsa. kocaman olmuşsun. Aslı abla ben oturmasam olur mu? Zaten birkaç kelam edip gideceğim. Tamam ablacığım, nasıl rahat edeceksin? Kocaman olmuşsun dedim. Evet. Kocaman oldum. Büyürken de yanımda sen yoktun. Her şeyi annemle ben inşa ettim. Sen neredeydin ya? Oğlum her şey senin sandığın gibi değil. Bazı bilemediğin şeyler var. Ne bilmediğim şeyler var. Oğlum bak. Her şey sandığın gibi değil ya. Vallahi değil ya. Ya bir şans tanıyın yani ne olur. Sen kendine gerçekçi ol. Tamam mı? Gerçekleri kendinden bir saklama. Kendine söyle o gerçekleri. Sen de ne kadar iğrenç bir adam olduğunu göreceksin zaten. Oğlum Senin ben- yüzüne bile bakmak istemiyorum ya. Oğlum Senden bak- iğreniyorum. Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Sizin yani Ne rahat yaptın bizim edebilmeniz için? için ben uğraştım. Bizim için ne yaptın? Bir tane de hatun bulmuşsun. Burada çocuklarımla bir başıma, eşim var, karım var dememişsin. Bizim sana ihtiyacımız falan yok zaten de. Ben annemin ricası ve kız kardeşimin sana olan sevgisi için geldim buraya. Benim sana yapacağım son bir evlatlık görevi var. Tamam mı? Al şu numarayı. Bu kız kardeşimin numarası. Eğer senin de içinde bir parça babalık duygusu kaldıysa kız kardeşimi arar, ona babalık edersin. Oğlum Konuşacak başka bir şey yok. her şey Aslı sana... abla ben çıkmak istiyorum. Tamam. Teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ederim. Savaş Bey, oğlunuz az önce dedi ki, kız kardeşim seni seviyor. Bu sevginin aslında temelini siz oluşturmadınız. Bu sevginin temelini eşiniz oluşturmuş. Eşiniz diyorum çünkü hala kağıt üzerinde evlisiniz. Dolayısıyla en azından o kızın kafasında oluşan bu baba profilini yıkmayın. Güzelleştirin diyemiyorum, ne yazık ki güvenim yok size. Ama en azından onunla telefonla konuştuğunuzda, görüştüğünüzde o baba profiline zarar vermeyin. Çünkü bu kadın bunu oluşturabilmek için çok büyük emek harcamış. Tamam? Tamam Aslan. Çok teşekkür Memnun ederim. oldum tanıştığıma. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün bu programda yüzüme tokat gibi bir cümle çarptı. Dilek Hanım tarafından çarptı. Kendisine dedim ki, aslında hesabınızda biriken parayı, eşinizin size yolladığı ortak hesaptaki parayı kullanabilirdiniz. Hakkınız da bu sizin. Çünkü hem aldatılmış, hem yalnız bırakılmış, hem istismara uğramış duygusal olarak. Bunu demek geldi içimden, kullanabilirsin demek geldi. Verdiği cevabı bana hatırlıyor musunuz? Ben gerçekten parayı mı hak ediyorum Aslı Hanım dedi. Ben güzel bir hayatı hak etmiyor muyum? İşte bu bana tokat gibi bir cevaptı. Neden benim Hakkınız olan parayı bile almamışsınız eşinizden. Hakkım olan aslında güzel bir hayattı. Para mıydı? Bence insanların hak ettiği en büyük şey güzel bir hayat. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.